O dondurucu Erzurum ayazında cebindeki son kuruşu bir yetime verirken başına geleceklerden habersizdi. Herkes onun sadece fakir bir çırak olduğunu sanıyordu. Ama o gece kapısına dayanan lüks araç tüm dengeleri değiştirecekti. 20 yıldır kilitli duran o dilsiz tezgahın altından öyle bir sır çıktı ki koca köy derin bir sessizliğe büründü. Fakat asıl acı gerçek o kadife kesenin içinden çıkan mühürle yüzüne bir tokat gibi çarpacaktı. Hak yerini buldu derken sokağın ucundan yükselen kara dumanlar her şeyi küle çevirmek üzereydi. Hazırsanız cebindeki son kuruşu yetimle paylaştı. Öyle bir kapı açıldı ki hikayesine başlıyorum. Dışarıda insanın tenini jilet gibi kesen sert bir Erzurum ayazı vardı. Kerem parmak uçlarının sızısını hissetmeyecek kadar uzun süredir o daracık ayakkabı atölyesinde tezgahın başındaydı. Yaşı 35'ti ama alnına çöken çizgiler ömrünün nedenli yokuş aşağı aktığının sessiz birer şahidiydi. Akşama kadar deri kesmiş, dikiş dikmiş, elleri nasır tutana kadar çalışmıştı. Kazandığı ise sadece 3-5 kuruş esnaf yevmiyesiydi. Atölyenin sahibi Haşim Usta, gözlüğünün üstünden Kerem'e bakıp cebinden çıkardığı buruşuk birkaç banknotu tezgaha bıraktı. "Hadi bakalım Kerem, bu haftalık da bu kadar. Bereketini gör," dedi, her zamanki umursamaz tavrıyla. Kerem parayı aldı, avucunun içinde sıkıca ezdi. Evde bekleyen hasta annesinin ilaçları, bir haftadır mutfağa girmemiş sıcak çorbanın malzemesi bu paraya bakıyordu. Paltosunun önünü sıkıca kapatıp dükkandan çıktığında taş sokakların üzerindeki lambalar titrek bir ışık saçıyordu. Eve giden kestirme yolu seçti. Eski, metruk taş evlerin dizildiği o karanlık mahalleye saptı. Amacı bir an önce fırına varıp sıcak bir ekmek almaktı. Tam sokağın köşesini dönecekken yıkık bir duvarın dibinde dondurucu rüzgara karşı büzülmüş küçük bir karaltı fark etti. Adımlarını yavaşlattı. Orada incecik bir hırkayla taşın üzerine oturmuş, ellerini nefesiyle ısıtmaya çalışan 10 yaşlarında bir erkek çocuğu duruyordu. Çocuğun bakışları o kadar derin, o kadar kimsesizdi ki Kerem'in adımları olduğu yere çakıldı. Kul hakkından korkan, yetimin ahından titreyen bir yürekle büyümüştü Kerem. Çocuğa doğru yaklaştı, diz çöktü. "Bu soğukta neden buradasın küçüğüm, evin barkın yok mu senin?" diye sordu. Çocuk gözlerini Kerem'in yüzüne dikti, dudakları soğuktan morarmıştı. "Annem çok hasta amca, ilaç alacak kimsemiz yok, babam öldüğünden beri yapayalnızız," dedi, sesi rüzgarda kaybolup giderken. Kerem'in içi sızladı, elini cebine attı, Haşim Usta'nın verdiği o kısıtlı paraya dokundu. Eğer bu parayı verirse kendi annesinin ilaçları eksik kalacaktı. Ama karşısındaki çocuk bir yetimdi. Kendi geleceğini düşünmekle bir mazlumun elinden tutmak arasında kaldığı o saniyeler Kerem'in ömrünün en ağır imtihanıydı. Gözlerini yumdu, kalbinin sesini dinledi ve cebindeki tüm parayı çıkarıp çocuğun titreyen avucuna bıraktı. Kendi evine eli boş dönecekti belki ama vicdanı hafiflemişti. Arkasını dönüp eve doğru yürümeye başladı. Ancak Kerem bu iyiliğin arkasında, sokağın diğer ucundaki karanlıkta kendisini izleyen iki gözün varlığından tamamen habersizdi. Kerem adımlarını fırına doğru yönlendirirken kalbindeki huzur yüzünü yalayıp geçen buz gibi Erzurum ayazını unutturmuştu. Cebinde tek bir kuruş bile kalmamıştı. Eve ne bir sıcak ekmek ne de annesinin öksürüğünü kesecek o şurubu götürebilecekti. Ama biliyordu ki yetimin rızkına el uzatmayan, aksine elindekini onunla paylaşan kulun yardımcısı daima haktı. Mahallenin tahta kapılı, kerpiç duvarlı evlerinin arasından geçerek kendi küçük ve dökülen hanesinin önüne geldi. Kapıyı yavaşça itti. İçeride, odanın köşesindeki sedirde yatan annesi Kadriye Hanım, oğlunun ayak sesini duyar duymaz halsizce başını kaldırdı.
"Geldin mi oğul?" dedi. Sesi adeta bir fısıltı gibiydi. Kerem, annesinin yüzündeki o yorgun ifadeyi görünce içinin yandığını hissetti. Yanına diz çöktü. Annesinin kupkuru ellerini öptü. "Geldim anam, geldim," diyebildi sadece. Ellerinin boş olduğunu, ilaçları alamadığını nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Tam o esnada dışarıda, sokağın hemen başında sert bir fren sesi duyuldu. O yıllarda köye veya bu eski mahalleye pek araba uğramazdı. Kerem kaşlarını çatarak ayağa kalktı ve küçük ahşap pencerelerden dışarıya baktı. Sokağın başında simsiyah, lüks bir araç durmuştu. Arabanın kapısı açıldı ve içinden pahalı kürk palto giymiş, sert bakışlı ama yüzünde derin bir pişmanlığın izlerini taşıyan 50 yaşlarında bir adam indi. Adam, az önce Kerem'in yetim çocuğa parasını verdiği o metruk duvarın dibine doğru yürüdü, etrafa bakındı. Kerem, bu yabancının kim olduğunu anlamak için merakla dışarıyı izlerken, adam birden kafasını kaldırıp doğrudan Kerem'in oturduğu evin pencerelerine doğru bakmaya başladı. Bakışları o kadar keskindi ki Kerem arkaya doğru bir adım attı. Yabancı adam ağır adımlarla Kerem'in evinin bahçe kapısına doğru yürümeye başladı. Kapının eski tahtaları adamın attığı her adımda gıcırdıyordu. Kerem, kalbinin hızla çarptığını hissederek kapıya doğru yöneldi. Acaba az önce yaptığı iyilikle bu adamın bir ilgisi var mıydı? Yoksa geçmişten gelen ve henüz bilmediği büyük bir borcun, bir sırrın kapısını mı aralamıştı? Tam elini kapının koluna uzattığı an, dışarıdan gelen o tok ses mahallenin sessizliğini bıçak gibi kesti. "Kerem, Kerem Usta, içeride misin?" diye bağırdı dışarıdaki yabancı. Sesi mahallenin o dar, taş sokaklarında yankılanırken oldukça aceleci ve endişeli geliyordu. Kerem, kalbinin göğüs kafesini zorlayan vuruşlarıyla kapıyı yavaşça araladı. Karşısında simsiyah lüks arabanın önünde duran, kürk palto giymiş o 50 yaşlarındaki heybetli adamı gördü. Adamın bakışlarında hem derin bir şaşkınlık hem de yılların biriktirdiği ağır bir mahcubiyet vardı. Kerem'i görünce derin bir nefes aldı ve hızla bahçe kapısından içeri girip merdivenleri tırmandı. "Evlat, az önce sokakta o yetim çocuğa avucundaki son kuruşuna kadar veren sen miydin?" diye sordu sesi titreyerek. Kerem şaşkınlıkla adama baktı. "Evet bendim beyim, ama siz kimsiniz, bunu nereden biliyorsunuz?" diyebildi. Yabancı adam nemli gözlerini Kerem'den kaçırmadan cebinden eski, yıpranmış ve üzerinde amblem olan bir deri cüzdan çıkardı. "Ben Haşim Usta'nın eski ortağıyım. Adım Rafet. Yıllar önce bu şehirde kul hakkıyla, yetim malıyla bir servet kurduk. Haşim o yetim, çocuğun babasının hakkını yedi. Ben de buna göz yumdum. Ama ilahi adalet öyle bir şey ki, evlat, yıllardır vicdan azabından uyuyamadım. Bugün buraya o çocuğa hakkını teslim etmek, vicdanımı temizlemek için gelmiştim. Tam sokağa girdiğimde senin o çocuğun avucuna bıraktığın son parayı gördüm. Kendi rızkını feda eden o yüce yüreğini izledim," dedi. Kerem işittikleri karşısında dona kalmıştı. Demek fırına gidemeyişi, annesinin ilacını alamayışı bir son değil, büyük bir hakikatin başlangıcıydı. Rafet Bey, Kerem'in omzunu sıkıca tuttu ve gözlerinin içine bakarak konuşmasını sürdürdü. "Sadece o yetime değil Kerem, Haşim Usta'nın sana da ne kadar haksızlık yaptığını, seni yıllardır 3 kuruşa nasıl köle gibi çalıştırdığını da biliyorum. Artık bu zulüm bitecek. Yarın sabah o atölyeye gittiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü sana öyle bir kapı açıyorum ki," dedi ve sustu. Tam o sırada içerideki odadan annesinin kesik ve şiddetli öksürük sesi yükseldi. Kerem ne yapacağını bilemez halde arkasına dönerken, Rafet Bey'in arabasından inen bir başka adam, elinde büyük bir çanta ile bahçeye doğru koşmaya başladı. Kerem,
Sokağın ortasında işittiği bu sarsıcı itiraflarla dona kalmışken, Rafet Bey'in lüks aracından inen o takım elbiseli adam, elindeki büyük deri çantayla çit kapısını açıp bahçeye doğru koştu. Kerem'in şaşkın bakışları arasında adam hiç vakit kaybetmeden çantayı açtı ve içinden çıkardığı şurup şişeleri ile kutu kutu ilaçları doğrudan Kerem'e uzattı. Kerem Bey, Rafet Bey'in talimatıyla mahallenin eczacısını evinden kaldırıp bu ilaçları bizzat hazırlattık. Annenizin hastalığını ve Haşim Usta'nın size ilaç parası bile vermediğini biliyorduk. Lütfen hemen içeri götürün dedi. Kerem gözleri dolarak ilaçları aldı. Rafet Bey'in bu ince ve zamanlaması mucizevi hareketi adeta kalbine dokunmuştu. Koşarak içeri girdi de annesine şurubunu içirdi. Kadriye Hanım, ilacın verdiği rahatlıkla yatağına uzanıp derin ve huzurlu bir nefes alırken, Kerem odanın lambasını kısarak tekrar dışarı, bahçeye çıktı. Rafet Bey, arabasının kapısına yaslanmış, Erzurum'un dondurucu ayazında titreyen ellerini birbirine sürterek Kerem'i bekliyordu. Kerem merdivenleri inerken, Rafet Bey cebinden çıkardığı ağır, demir bir anahtarı uzattı. Bu anahtar, o yıllardır kölesi olduğun ayakkabı atölyesinin anahtarıdır evlat. Haşim Usta'nın o dükkandaki tüm hisselerini, geçmişte işlediğimiz o büyük günahın, yediğimiz yetim hakkının bir kefareti olarak bugün hukuki yollarla satın aldım. Artık orası Haşim'in zulüm yuvası değil, senin ve o yetim çocuğun geleceğidir. Yarın sabah o kapıyı atölyenin yeni sahibi olarak sen açacaksın dedi. Kerem, elindeki soğuk demir anahtara bakarken gözyaşlarını tutamadı. Cebindeki son kuruşu bir yetimle paylaşmasının üzerinden henüz 1 saat bile geçmemişken, ilahi adalet ona koskoca bir dükkanın kapısını aralamıştı. Rafet Bey arabasına binip karanlık sokakta gözden kaybolurken, Kerem hayatının en uzun ve en umutlu gecesine gözlerini kapatmak üzere içeri girdi. Ertesi sabah, güneş Erzurum'un karlı dağlarının ardından beyaz bir aydınlıkla doğdu. Kerem, erkenden kalkıp annesinin durumunun iyiye gittiğini görünce, şükrederek atölyenin yolunu tuttu. Kalbi heyecanla çarpıyordu. Sokağın köşesini dönüp dükkanın önüne geldiğinde, kapının önünde bir kalabalığın toplandığını gördü. Merakla adımlarını hızlandırdı. Kalabalığın ortasında dün gece hakları gasp edilen o küçük yetim çocuk ve onun gözü yaşlı annesi duruyordu. Ancak dükkanın tahta kapısına yaklaştığında Kerem'in yüzündeki umut dolu tebessüm birden dondu. Atölyenin büyük ahşap kapısı zincirlerle kilitlenmiş ve üzerine kırmızı boyayla büyük bir işaret konulmuştu. Çevredeki esnaflar fısıldaşırken, köşeden öfkeyle fırlayan Haşim Usta, elinde eski bir mahkeme kağıdıyla doğrudan Kerem'in üzerine yürümeye başladı. Herkesin gözü önünde atölyenin zincirli kapısına doğru bir adım atan Kerem, arkasından gelen o kaba ve öfkeli sesle irkildi. "Dur bakalım orada hırsız, öyle başkasının malına çökmek kolay mı sandın?" diyen Haşim Usta, elindeki eski mahkeme kağıdını havada sallayarak kalabalığı yara yara ileri çıktı. Yüzündeki kibirli öfke, gözlerindeki nefretle birleşmişti. Çevredeki esnaflar fısıldaşırken, dün gece Rafet Bey'in her şeyi hallettiğini düşünen Kerem şaşkınlıkla kala kaldı. Haşim Usta, Kerem'in göğsüne doğru parmağını uzatarak, Rafet o dükkanı benden ucuza kapatabileceğini sandı ama unuttuğu bir şey var. Bu dükkanın üzerinde eski bir ortaklık şerhi ve ödenmemiş bir senet borcu var. Mahkeme kararıyla bu atölye borçlar tamamen kapanana kadar kilitlendi. Sen de, o arkandaki dilenci yetim de buradan tek bir kuruş alamayacaksınız, diye kükredi. Küçük çocuk, korkuyla annesinin eteğine sarılırken, Kerem elindeki demir anahtarı sıktı. İlahi adalet bu kadar çabuk yön mü değiştirmişti? Hak yerini buldu derken,
Haksızlık daha büyük bir duvarla mı karşılarına dikilmişti? Kerem, sükunetini korumaya çalışarak, Haşim Usta, kul hakkı yediğin yetmedi mi? Bu dükkan artık yetimin ve mazlumun hakkıdır. Hukukun da adaletin de önünde bu böyledir dedi. Ancak Haşim Usta acımasızca güldü. Hukuk kağıda bakar Kerem, senin o boş vicdanına değil, hadi şimdi yıkılın karşımdan, diyerek elindeki resmi kağıdı dükkanın kilidine doğru yapıştırdı. Tam o sırada kalabalığın arkasından eski mahallenin yaşlı hürmet edilen imamı öne çıktı ve elini Haşim Usta'nın omzuna koydu. Dur olasın Haşim, kağıtların yalan söyler ama toprak altındaki şahitler yalan söylemez dedi. İmamın bu gizemli sözleri üzerine meydandaki herkes sustu. Kerem, imamın gözlerinde yıllardır saklanan çok büyük bir sırrın fitilinin ateşlendiğini gördü. Çevrede toplanan mahalle esnafı hayretler içinde birbirine bakarken, Haşim Usta'nın o kibirli, öfkeli yüzü bir anda kireç gibi bembeyaz kesildi. Elindeki mahkeme kağıdını tutan parmakları titremeye başlamıştı. Kerem, yaşlı imamın gözlerindeki o kararlı ifadeye bakarken kalbinin hızla çarptığını hissetti. Yıllardır süren bu haksızlığın ardında toprağın bile kabul etmediği daha büyük bir sırrın yattığını o an anladı. İmam adımlarını ağır ağır Haşim Usta'ya doğru attı ve sesini daha da yükselterek konuşmasını sürdürdü. Haşim, 20 yıl önce bu dükkanın ilk harcı atılırken o yetim çocuğun babası Süleyman'ın hakkını nasıl gasp ettiğini, onun imzasını sahte senetlerle nasıl taklit ettiğini bu mahalle unutmadı. Süleyman vefat etmeden önce bana bir emanet bıraktı. Hakkımı helal etmiyorum. Bir gün bu zulüm doruğa ulaştığında bu sandığı aç demişti. Haşim Usta dişlerini sıkarak ileri atıldı. Yalan, İmam Efendi demiyorum. Kanun var, nizam var. Benim elimde resmi kağıt var diye haykırdı. Ama sesindeki o eski özgüven yerini derin bir korkuya bırakmıştı. Tam o sırada kalabalığın arasından sıyrılan o küçük yetim çocuk, Kerem'in yanına gelip onun nasırlı elini sıkıca tuttu. Kerem, çocuğun gözlerindeki korkuyu silmek istercesine elini güvenle sıktı ve Haşim Usta'ya dönerek, eğer alnın ak olsaydı, Haşim Usta, bir yetimin adı geçtiğinde böyle titremezdin. Adalet er ya da geç tecelli eder dedi. Mahalleli de imamın sözleriyle galeyana gelmiş, Haşim Usta'ya karşı homurdanmaya başlamıştı. Bu ibretlik hikayenin devamından ve paylaştığımız diğer duygusal kıssalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Şimdi hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. İmam, cübbesinin cebinden eski, paslı bir anahtar çıkardı ve Kerem'e uzattı. Kerem evlat, dün gece rüyamda Süleyman'ı gördüm. Vakit geldi dedi. Cami müştemilatındaki o eski tahta sandığı açmanın, içindeki asıl tapu kayıtlarını ve Haşim'in imzaladığı gizli ortaklık sözleşmesini ortaya çıkarmanın zamanıdır. Haşim'in kapıya vurduğu bu zincirler aslında kendi yalanlarının zinciridir dedi. Haşim Usta, imamın elindeki paslı anahtarı görünce gözleri büyüdü ve aniden arkasını dönüp kalabalığı yararak hızla kaçmaya çalıştı. Ancak sokağın diğer ucundan dün gece mahalleyi terk eden lüks siyah araç tekrar belirdi ve Haşim'in tam önünde sert bir frenle durdu. Arabanın kapısı açıldığında içinden çıkan kişinin yüzünü gören Haşim Usta olduğu yere çakılıp kaldı. Gelen, dün gece Kerem'in evine giderek ona dükkanın anahtarını teslim eden Rafet Bey'den başkası değildi. Ancak bu kez yalnız değildi. Arkasından 2 resmi polis memuru ve elinde kalın bir evrak dosyası tutan bir avukat indi. Mahalle esnafı fısıldaşmayı kesip ne olduğunu anlamak için öne doğru prim yaptı. Rafet Bey, Haşim Usta'nın tam karşısında durdu. Gözlerinde yılların biriktirdiği o ağır vicdan azabından sıyrılmış, adil bir insanın kararlılığı vardı.
Haşim Usta'nın elindeki sahte mahkeme kağıdına tiksintiyle bakarak, "O elindeki yalan dolan kağıt parçası bitti Haşim," dedi. Sesi buz gibi soğuktu. 20 yıl önce Süleyman'ın hakkını nasıl gasp ettiğini, o sahte imzaları nasıl attığını, dün gece savcılığa verdiğim resmi itiraf dilekçesiyle ve elimdeki asıl belgelerle kanıtladım. Mahkeme kararı asıl şimdi çıktı ama senin sandığın gibi değil. Avukat öne çıkarak elindeki mühürlü dosyayı polis memurlarına uzattı. Haşim Usta'nın yüzü korkudan titriyor, kaçacak bir delik arıyordu. Kerem, yanındaki küçük yetim çocuğun elini daha sıkı tuttu. İlahi adaletin bu denli hızlı ve kusursuz işlemesi karşısında yüreği şükürle dolmuştu. Polis memurlarından biri Haşim Usta'nın koluna girerken, diğer memur dükkanın kapısındaki o ağır zincirleri büyük bir demir makasla tek bir hamlede kesti. Zincirlerin yere düşerken çıkardığı o tok ses, mahalledeki 20 yıllık bir zulmün de son bulduğunun ilanıydı. Haşim Usta polisler eşliğinde arabaya doğru götürülürken, mahalleli sevinç içinde Kerem'i tebrik etmeye başladı. Rafet Bey, Kerem'in yanına gelip elini omzuna koydu. "Artık bu dükkanda, bu mülk de tamamen senin ve bu yetim evladımızın hakkıdır. Hadi, Bismillah deyip açın kapıyı," dedi. Kerem, cebinden dün gece aldığı o demir anahtarı çıkardı, dükkanın ahşap kapısına doğru yürüdü. Tam anahtarı kilide sokup çevireceği sırada, dükkanın içerisinden, eski kerpiç duvarların arkasından gelen, tuhaf ve derinden gelen bir tıkırtı sesiyle irkildi. İçeride birileri mi vardı, yoksa Haşim Usta gitmeden önce bu dükkana herkesi tehlikeye atacak son bir tuzak mı bırakmıştı? Kerem anahtarı çevirmeyi bırakıp kulağını kapıya dayadı. İçeriden gelen o düzenli tıkırtı sesinin bir insanın ayak sesi değil, eski bir saat sarkaçının veya tahta kurularının çıkardığı cılız bir ses olmadığını anladı. Bu ses, doğrudan dükkanın tabanından, eski deri tezgahının altındaki taş zeminden geliyordu. Merak ve tedirginlikle anahtarı kilide soktu, yavaşça çevirdi. 20 yıldır zulümle kilitlenen o kapı, nihayet adaletin eliyle ardına kadar açıldı. İçeri giren ilk şey, Erzurum'un sabah güneşi ve peşinden yürüyen küçük yetim çocuk oldu. Mahalleli saygıyla dışarıda beklerken, Rafet Bey ve yaşlı imam da Kerem'in arkasından içeri süzüldü. Dükkanın içi, yılların tozu ve işlenmemiş ham derinin ağır kokusuyla doluydu. Kerem, sesin geldiği yere, dükkanın en karanlık köşesinde duran o devasa meşe tezgahına doğru ilerledi. Tezgahın altını örten eski çuvalları kenara çektiğinde, taş zemindeki iki büyük taşın arasından ince bir ışık sızdığını ve tıkırtının oradan yükseldiğini fark etti. İmam öne çıktı, elindeki paslı anahtarı Kerem'e uzatarak, "Vakit geldi evlat. Haşim'in 20 yıldır gözünden bile sakındığı, Süleyman'ın hakkını gizlediği yer burasıdır," dedi. Kerem, Bismillah diyerek gevşeyen taşları yerinden kaldırdı. Taşların altından üzeri kalın demir zincirlerle sarılmış, ancak zincirleri paslanıp çürümüş eski bir ahşap sandık çıktı. Meğer tıkırtı sandığın içine sıkışmış ve yıllar içinde toprağın kaymasıyla hareket eden eski bir mekanizmadan geliyordu. Kerem, titreyen elleriyle sandığın kapağını araladı. İçeride 20 yıl öncesine ait sararmış belgeler, gerçek ortaklık sözleşmeleri ve Süleyman'ın mühürlü vasiyeti duruyordu. Ancak belgelerin hemen altında kimsenin tahmin edemeyeceği parlak kadife bir kesenin içine gizlenmiş başka bir şey daha vardı. Kerem keseyi açıp içindekini çıkardığında Rafet Bey acıyla inim inim inledi. Yaşlı imam ise gözlerini kapatıp istiğfar getirdi. Kerem'in elinde tuttuğu bu şey sadece geçmişin borcunu değil, bu mahallede yaşayan herkesin hayatını kökten değiştirecek çok daha büyük ve sarsıcı bir sırrın ilk ipucuydu.
Kerem'in titreyen parmaklarıyla kadife keseden çıkardığı şey, üzerine eski Osmanlı tuğrası kazınmış, som altından büyük bir muhtar mührü ve mühre bağlı eski bir tapu senediydi. Rafet Bey'in acıyla inlemesinin, yaşlı imamın ise gözlerini kapatıp istiğfar getirmesinin sebebi saniyeler içinde anlaşıldı. Bu mühür ve senet sadece Haşim'in değil, 20 yıl önce bu köyün ve mahallenin kaderiyle oynayan, herkesin dürüstlüğüyle bildiği eski muhtarın, yani Kerem'in babasının da bu büyük günaha ortak olduğunu gösteriyordu. Senette Süleyman'ın topraklarını ve dükkanını Haşim'e devrederken, Kerem'in babasının da bu sahte işleme bilerek mühür bastığı, karşılığında ise şu an oturdukları evi rüşvet olarak aldığı açıkça yazılıydı. Kerem elindeki mühre bakarken başından aşağı kaynar sular döküldü. Yıllardır kul hakkından korkarak yaşayan, dürüstlüğüyle övündüğü babasının bu yetim çocuğun ailesine yapılan zulmün gizli ortağı olduğunu öğrenmek, genç adamın sırtına dükkanın zincirlerinden daha ağır bir yük bindirmişti. Gözlerinden akan yaşlar kadife kesenin üzerine damlarken, benim babam, benim helal lokmayla bizi büyüttüğünü söyleyen babam, bir yetimin ahını mı aldı yani, diye fısıldadı. Küçük yetim çocuk, Kerem'in bu derin acısını hissetmiş gibi yanına yaklaşıp, diz çöken Kerem'in omzuna küçük elini koydu. Yaşlı imam, Kerem'in omzunu tutarak, baban bu dünyadan göçtü evlat, günahı onun boynunadır. Ama ilahi adalet seni bu dükkana getirdi ki, babanın kirlettiği o adı sen temizleyesin, bu yetimin hakkını tamamen teslim edesin dedi. Kerem, gözlerini silerek ayağa kalktı. Kararı kesindi. Babasının günahının bedelini ödeyecek, ne pahasına olursa olsun adaleti sağlayacaktı. Ancak tam sandığı kapatıp resmi makamlara gitmek için arkasını döndükleri sırada dükkanın açık kapısından içeriye mahallenin fırıncısı nefes nefese daldı. Kerem, çabuk eve koş, annenin durumu yine ağırlaştı. Polisler Haşim'i götürürken Haşim'in adamları senin eve doğru gitmiş diye bağırdı. Kerem'in yüreği ağzına geldi. Elindeki belgeleri sıkıca kavrayıp dükkandan dışarı fırladığında, sokağın sonundaki kendi evinden yükselen siyah bir duman gökyüzünü kaplamaya başlamıştı bile. Kerem, ayaklarını yerden kesen bir korkuyla dükkandan fırlayıp mahallenin yokuşunu tırmanırken, ciğerleri Erzurum'un ayazında alev alev yanıyordu. Sokağın başına geldiğinde gördüğü manzara karşısında dizlerinin bağı çözüldü. Kendi küçük kerpiç evinin pencerelerinden kara dumanlar yükseliyor. Kapının önünde komşular feryat figan koşturuyordu. Fırıncının dediği gibi Haşim'in gözü dönmüş adamları, dükkandaki 20 yıllık sırrın ve tapuların açığa çıkacağını anlayınca, adaleti engellemek için Kerem'in evini ateşe vermişti. Kerem, "Anam, içeride anam var," diye haykırarak alevlerin arasına atılmak istedi. Ama mahalleli onu kollardan yakalayıp geride tuttu. "Girme Kerem, her yer alev, içeri girmek intihardır," diye bağırdı esnaf. Tam o dehşet anında mahallenin o dar sokağında yankılanan bir çığlık herkesi susturdu. İtfaiye veya polis henüz gelmemişken, kalabalığın arasından sıyrılan o küçük yetim çocuk, Kerem'in ellerinin arasından kayıp açık duran yangın kapısından içeri dalıverdi. Kerem, "Dur, gitme küçüğüm," diye bağırdı ama çocuk dumanların arasında gözden kaybolmuştu bile. Saniyeler asır gibi geçti. Kerem'in yüreği hem yatalak annesi hem de az önce cebindeki son kuruşu paylaştığı o masum yetim için paramparça olmuştu. Tam ümitlerin tükendiği, alevlerin çatıyı sardığı an, dumanların içinden iki karaltı belirdi. Küçük yetim, Kadriye Hanım'ın yorgana sarılı bedenini tüm gücüyle sürükleyerek dışarı taşımaya çalışıyordu. Komşular hemen ileri atılıp ikisini de alevlerin kucağından çekip aldı. Kadriye Hanım öksürerek gözlerini açtığında
Kerem annesine sarılıp hıçkırıklara boğuldu. Az sonra sokağa giren polis sirenleri, Haşim'in kaçmaya çalışan adamlarının da yakalandığının habercisiydi. O yangının üzerinden aylar geçti. Bahar geldiğinde Erzurum'un karlı dağları erimiş, o eski dökülen mahallenin yerine adaletin ve vefanın sıcaklığı yerleşmişti. Kerem, babasının geçmişte işlediği o büyük günahı temizlemek için ilk iş olarak dükkanın yarısını ve sandıktan çıkan tüm hakları o yetim çocuğun ve annesinin üzerine devretti. Atölyenin adını ise yetim emaneti ayakkabıcısı koydu. Kerem, şimdi o yenilenen tezgahın başında, yanında çırağı olarak yetiştirdiği o cesur yetim çocukla birlikte huzurla çalışıyordu. Kadriye Hanım'ın sağlığı büsbütün düzelmiş, evleri mahallelinin de yardımıyla eskisinden daha güzel inşa edilmişti. Kerem, her akşam işten çıkarken cebindeki paraya bakar ve o dondurucu kış gecesini hatırlardı. Biliyordu ki, insan dünyada neyi feda ederse, ilahi adalet ona kat be kat fazlasını verirdi. Cebindeki son kuruşu bir yetimle paylaştığı gün, aslında hayatının en büyük ve en bereketli kapısı açılmıştı. Bu ibretlik hikayeden çıkarılacak ders şudur: İnsan, başkasının hakkını çiğnediğinde, aslında kendi huzurunu da toprağa gömer. Fakat mazluma uzatılan tek bir el, kulun göremediği bin bir mucizenin kapısını aralar. Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa, hikaye kanalımıza ücretsiz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Zil bildirimini açarak yeni duygusal ve ibretlik hikayelerimizden haberdar olabilirsiniz. Yeni hikayelerimizde yeniden buluşmak üzere.